13 Şubat Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin kuruluşunun 47. yıl dönümü. Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin dedim. Ne badirelerden geçti Kıbrıs ve Kıbrıslı Türkler nasıl bir direnişin kahramanıdır, genç kardeşlerimle bir kez daha paylaşmak istiyorum. Kıbrıs Türklerine bir cumhuriyet armağan eden bereketçilerin ve mukavemetçilerin lideriydi Rauf Denktaş. Onlar kimler miydi anlatalım. Ada İngiliz sömürgesiydi. İngiliz baskısı ve kanlı operasyonları halkı inletiyordu. Önce Rumlar silahlandı. 1955'te ada halkı ayaklandı ve İngilizler geleneksel İngiliz anahtarını devreye soktular. Neydi o? Böl ve yönet. O güne kadar sorunsuz yaşayan iki halk düşman oldu. Türklerde Taksim, Rumlarda Enosis düşüncesi yerleşti. Yunanistan Kıbrıs'a tanklar, toplar yığdı. Köylerde kıyım başladı. Türkler köylerden göç etmeye zorlandı. Ada her gün ölümlere sahne oldu. İşte bereketçiler böyle bir ortamda doğdu. Bereketçi Vehbi Mahmutoğlu'yla, merhum Vehbi Mahmutoğlu'yla bir Kıbrıs seyahatimde tanıştım. Köylerini nöbetleşe beklemeye başlamışlardı. Koca köyde tek bir tabanca bir de av tüfeği vardı. Rum askeri enselerindeydi, silah lazımdı. Getirmek kolay değildi. Hiç unutmuyorum, şöyle demiştim. İngiliz bizi yakalasa idam edilirdik. Rum yakalasa kurşuna dizerdi. 1958 Ağustos'unda Türk Mukavemet Teşkilatı kuruldu. Doktor Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş teşkilatın başındaydılar. Silah lazımdı, kayık lazımdı. Silah sevkiyatı için Türkiye kıyılarına ulaşmak lazımdı. Küçücük sandallarıyla, derme çatma motorlarla 24 saatte Türk kıyılarına ulaşıyorlardı. Anamur, Tarsus, Taşucu'ndan bereket yani silah bulup geri dönüyorlardı. Türkiye kıyılarına vardıklarında da her şey kolay değildi. Yakalanıp soruşturmaya alınıyorlardı. Kim olduklarını ispatlamak için günlerce uğraşıyorlardı. Geri dönerken İngiliz sahil botlarına yakalanmamak için motoru durdurup saatlerce kürek çekiyorlardı. Sonra emanetlerini Çanak denen evlere ulaştırıyorlardı. Ve eski tüfek Kıbrıslılarla bereketçilik konusu açıldığında bana şöyle diyorlardı. Getirdiğimiz silahlar gömülürdü. Onlar bereketli, getirene de bereketçi denirdi. Anlattıkları ikinci bir kurtuluş savaşı destanıydı.